Şu anda dışarısı -25 derece. Ve gerçekten rüya gibi. 1,2 kilometre kare. Buzdan, tamamen buzdan tapınak yapmışlar. Bakın bakın, yaklaştığım bölüme bakın arkadaşlar. Biletler 36 euro. Hiçbir şey değil böyle bir şeyi görmek için. Bu da postane, buzdan postane arkadaşlar. İşte tam olarak böyle gözüküyor. Sabah çok fazla dikkat çekmeyen şatoyu göstereyim. Işıklarla ne de güzel hale gelmiş. Siyah armut. Diğerinin ismini bilmiyorum ama ikisinden de alacağım, deneyeceğim. Tam anam babam usulü böyle Adana tost gibi. Çin'in kuzeydoğusundan Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'den selamlar arkadaşlar. Şu anda dışarısı -25 derece. Bugün -26 derece ile -19 derece arasında gösteriliyor. Yani en iyi ihtimalle -19 dereceyle karşı karşıya kalacağız. Birazcık burası hakkında bilgi vereyim. Harbin, Çin'in en kozmopolit şehirlerinden bir tanesi. Rusya, Avrupa ve Doğu Asya kültürleri iç içe geçmiş vaziyette burada. Çin'in Moskova'sı deniyormuş. Aynı zamanda Doğu'nun Paris'i de deniyormuş buraya. Yani Diyarbakır, Mardin ve Beyrut'tan sonra buraya da Doğu'nun Paris'i deniyor. Ama artık burası Uzak Doğu'nun Paris'i diyebiliriz. Harbinin modern tarihi 19. yüzyılın sonlarında başlıyor aslında. Ruslar Transsibirya Demiryolu'nun bir parçası olarak burada Çin Doğu Demiryolu'nu inşa etmeye başlıyorlar. Bu süreçte de şehre Rus mühendisler geliyor, tüccarlar geliyor, askerler geliyor. Onların ardından Yahudiler buraya yerleşiyor. Ciddi bir Yahudi nüfusu varmış burada eskiden. Hala da sinagog ve Yahudi okulu var burada. Polonyalılar, Almanlar ve Yahudiler de burada yine yaşıyorlar. Rusça, Çince, Fransızca, işte Almanca aynı anda duymak mümkünmüş eskiden. Şu anda tabii ki yalnızca Çinliler yaşıyor ve Rusya'ya yakın olduğu için de Rus turistler var. Fakat kendilerini görmedim burada. Sadece Çinli turistleri gördüm. Burası da Çin Barok Kültür Bloğu, Kültür Mahallesi olarak geçiyor. Tabii ki bu kozmopolit yaşamın sonuçlarından bir tanesi de mimari çeşitlilik. Burada da barok mimarisinden örnekler görebiliyoruz. İşte barok kemerler, süslemeler burada ortaya çıkıyor. Şimdi neler yapacağız? Birazcık bundan bahsedeyim. Buraya neden geldim? Ice World adı verilen bir festival düzenleniyor. Bu sene de en büyüğü düzenleniyor. 1,2 milyon kilometre kare lik bir alana tamamen buzdan oluşturulmuş bir şehir kuruluyor. Bu sene de tema Asya masallarıymış. İşte bir sene barış oluyor, bir sene dünyadaki güzel yapılar oluyor, ikonik yapılar oluyor. Bu sene de Asya masalları konumuz. Ayrıca buranın tabii ki Rus etkisine açık olmasından dolayı önemli yapıları Rus mimarisiyle inşa edilmiş. Mesela Ayasofya Kilisesi var. Oraya da gideceğiz. Onun haricinde bir Stalin Park'a uğrayacağız. 1950 yılında Sovyet-Çin kardeşliğini onurlandırmak için açılmış olan bir park. Nehre nazır. Çok güzel bir park. Orayı da göreceğiz ve Hongsuan Caddesi'ni de göreceğiz. 1,4 kilometre uzunluğunda. 19. yüzyılın sonlarında yapılmış bir alışveriş ve ticaret caddesi olarak ortaya çıkmış. Ve neoklasik ve Rönesans tarzlarında yapılmış birden fazla tarihi bina var. İşte lüks oteller ve kafeler var bu bölgede. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım siz de Harbin'i beğenecek misiniz? Yaklaşık 15 senedir yollarda olan, 30'lu yaşlarının başında olan bir gezgin olarak
Geriye dönüp baktığımda en büyük pişmanlıklarımdan biri YouTube'a geç girmiş olmak. Seyahatlerime devam edebilmem, gidilmeyen yerlere gidip görülmeyen şeyleri görebilmem ve bunları sizlerle paylaşabilmem için beğeni butonundan videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve ülke hakkında merak ettiklerinizi yorumla sormanız benim için çok önemli. Gerçekten ülke hakkında ne kadar şey biliyorsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi buranın en ünlü yapılarından biri Ayasofya Kilisesi. Bakın yukarıda da bu Ayasofya Kilisesi ile alakalı hediyelik eşyalar satan bir mekan tabelasını görüyorsunuz. Aynı zamanda Rusça olarak da yazılmış. Fakat Ayasofya yazınca Google'da çıkan ilk şeyi koydukları için bence size de birazcık tanıdık gelecek. İlginç bir görseli koymuşlar arkadaşlar. Size tanıdık geliyor mu? Tanıdık geliyorsa yorumlara yazın. Bir hediyelik eşyacıya girdik. Tabii ki buz temalı ürünler ama onun yanında da Rus şekerlemeleri var. Baksanıza. Çeşit çeşit. Ben de buradan belki bir şeyler alırım. Süt reçelleri vesaire var. Çok severim. Sanki Çin'de değiliz arkadaşlar, bakın. Matruşkalar da var burada. Rusya'dakilerden daha uygun bu arada. O yüzden belki alınabilir. Evet, bu barok bölgesinin klasik mimarisi bu şekilde arkadaşlar. Taştan evler, antrasit renginde ve içeride böyle bulvarlar var. Yani Çin kültürüyle Rus kültürünün iç içe geçtiğini düşünebilirsiniz burada. Barok mimari de bu işin içerisine eklenince ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Burada da Katerina adında bir Rus kökenli işletme var. 1906'da kurulmuş. Burada Rus ekmekleri, tabii Harbin'in sosisi ünlü. Bunun sebeplerinden bir tanesi de etkin olan Rus kültürü. Tabii ki bunları alamayacağım ama şehirde denemek istiyorum. Ayrıca burada şu şekilde çikolatalar ve şekerlemeler de var. Bakalım neler var başka. Aa, Harbin temalı dondurmalar var. Gerçekten çok güzel. Şu şekilde açık dondurmalar da var. Bunları mutlaka tatmak lazım. Burada da sanırım heykel gibi bir şey yapacaklar. Onun çalışmaları var. Gora filmindeki sucuk ağacını hatırlıyorsunuzdur. Burası da sosis ağacı arkadaşlar. Buranın sosisi çok ünlü. Arkadaşlar barok mimari ve toplu konutlar iç içe. Bu da çok kültürlülüğünü gösteriyor şehrin. Barok bölgesine böyle heykeller de koymuşlar arkadaşlar. Adım başı karşınıza çıkıyor. Bu arada çok güzel bir bölge ya. Yani şuraya bakar mısınız? Arka tarafı da göstereyim şöyle. Çok beğendim. Burası tarihsel olarak Mançurya olarak bilinen bölge. Sibirya ile de kesişiyor. Bu yüzden burada çok büyük bir Sibirya kaplanı nüfusu da var. Sibirya Kaplanı Parkı da var serbest şekilde dolaştıkları. Fakat işte şartlar konusunda soru işaretlerim olduğu için buraya gitmeyeceğim. Fakat burada görebilirsiniz ne kadar Sibirya kaplanı var. Dış oyuncak olarak satıyorlar. Burada da bir sokak berberimiz var. Yanında restoranımız var. Harbin'i Harbin yapan gastronomik değerleri de deneyeceğiz. Özellikle sosis için çok heyecanlıyım. Yani Noel ağacına koyacak kadar ünlüyse epey iyidir herhalde tadı. Çin'in her yerinde göreceğiniz meyveli şekerler.
Ya nasıl anlatayım? Elma şekerini biliyorsunuz. Hatta elma şekeri de var. Onun muadili yine böyle şerbetle kaplanmış meyveler direkt olarak. Tatları da çok güzel. Yani tabii meyvenin nasıl bir durumda olduğuna da bağlı. Ama ben yediklerimi beğendim şimdiye kadar. Şöyle şekerler de var. Ayasofya Katedrali şeklinde, işte panda şeklinde. Buranın bir de siyah armutu ünlü. Onu söylemeyi unuttum. Ondan da deneyeceğiz. Buranın meşhur sosisi. Şu anda sabah saatlerindeyiz. O yüzden çok yeltenmiyorum ama bundan bugün bol bol yiyeceğiz gibi görünüyor. Şurada da bakın teyze tofu koyuyor. Tofu da Çin'de çok meşhur. Arkadaşlar, Harbin'in kırmızı sosisinin en büyük eşlikçisi Lieba ekmeği. Rus tarzında yapılan bir ekmek. Bakın yine bir sosisçiye geldik. Her taraf sosisçi zaten. Yani bunları yapabileceğim bir yer yok. Yoksa alırdım direkt olarak buradan. Alıp direkt olarak yapardım, yerdim. Ama başka yerlerden direkt olarak restorandan yemem gerekiyor. Merakım giderek artıyor. Buranın biraları ünlü arkadaşlar. Hatta bir bira müzesi de var. Buraya da buzdan bir bira heykeli yapmışlar. İnsanlar burada fotoğraf çekiliyor. Arkadaşlar girdim ve gerçekten rüya gibi. 1,2 kilometre kare. Onlarca bina heykeli. Hepsi buzdan. Hepsi. Hepsini size tek tek göstermek istiyorum. Çok heyecanlıyım. İzmir'de büyüyen ve üniversiteye kadar toplam 2 defa kar gören birisi olarak ve soğuğu çok seven birisi olarak şu anda kelimelerimi ifade edemem. Yani duygularımı kelimelerle ifade edemem. O kadar heyecanlıyım ki cümle kuramıyorum. Çocuklar kaydırak sırası bekliyorlar. Bu kaydıraklardan kayabiliyorlar. Sanırım biz de kayabiliyoruz. Kesinlikle deneyeceğim. Şu alanı göstereyim size. Gerçek değil gibi ya. Gerçekten gerçek gibi değil yani. Şurada dönme dolaba binip yukarıdan da seyredebiliyorsunuz. Ayrıca gece ışıklandırma da oluyor. O zaman çok daha güzel oluyor. Bakın şurada oturma alanları yapmışlar. Ayrıca uzun zaman soğukta kalmak zorunda değilsiniz. İçeride yemek alanları vesaire de var. Şuraya bakar mısınız? Genel olarak tam olarak buz bloklarından oluşan eserler var burada. Ama şurada bir tane de kardan heykel yapmışlar. Onu da göstereyim. O da çok güzel. Yani o da gerçekten inanılmaz. Yukarıda büyük kaydıraklar da var. Burada küçük kaydıraklar var. Şurada buzdan, tamamen buzdan tapınak yapmışlar. Yani siz bile heyecanlanmışsınızdır şu anda. Benim heyecanımı düşünün arkadaşlar. Çok güzel. Çocuklar kaydırak sırası bekliyorlar. Bu kaydıraklardan kayabiliyorlar. Sanırım biz de kayabiliyoruz. Kesinlikle deneyeceğim. Şu alanı göstereyim size. Gerçek değil gibi ya. Gerçekten gerçek gibi değil yani. Şurada dönme dolaba binip yukarıdan da seyredebiliyorsunuz. Ayrıca gece ışıklandırma da oluyor. O zaman çok daha güzel oluyor. Bakın şurada oturma alanları yapmışlar. Ayrıca uzun zaman soğukta kalmak zorunda değilsiniz. İçeride yemek alanları vesaire de var. Şuraya bakar mısınız? Genel olarak tam olarak buz bloklarından oluşan eserler var burada. Ama şurada bir tane de kardan heykel yapmışlar. Onu da göstereyim. O da çok güzel. Yani o da gerçekten inanılmaz. Yukarıda büyük kaydıraklar da var.
Burada küçük kaydıraklar var. Şurada buzdan, tamamen buzdan tapınak yapmışlar. Yani siz bile heyecanlanmışsınızdır şu anda. Benim heyecanımı düşünün arkadaşlar. Çok güzel. Tapınağın yanına gidiyorum. Işık da güzelken. Çok güzel arkadaşlar. Kelimelerle ifade edemiyorum. Bu 27.si. Daha önce farklı isimlerle de düzenleniyormuş 80'li yılların başlarından itibaren ama Harbin Buz Festivali, Buz Dünyası adıyla 27. kez düzenleniyor. Şöyle göstereyim. Küçük sunağımızı. Şimdi de bu inanılmaz güzellikteki tapınağımızı göstereyim arkadaşlar. Yani çok güzel. Şu anda Noel'deyiz. Noel'i geçirmek için daha güzel bir yerin olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar kar eldiveniyle çekim yapmak çok zor. O yüzden lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Alanın büyüklüğünü göstermek için şu anda bu çekimi yapıyorum. Şu anda o kadar kalabalık değil. Akşam saatlerinde daha da kalabalık olacak arkadaşlar. Tam da Noel zamanı. Ama hiç yabancı turist de görmedim bu arada şimdiye kadar. Yani bir kişiyle bile göz göze gelmedim diyebilirim. Biraz da bu dünyalar güzeli heykelleri, sanat eserlerini uzaktan izleyelim. Hafiften karnım da acıktı aslında ama ayrılamıyorum ki buradan. Şöyle ileriye gidelim. Ya o kadar güzel ki. Ben sadece yürüyeyim ve izleyeyim arkadaşlar. Yorumu siz yaparsınız. Sanat eseri sanat. Dünya üzerinde birçok müzeye gittim, birçok yer gezdim. Beni bu kadar etkileyen gerçekten çok az şey vardır. Bakın bakın, yaklaştığım bölüme bakın arkadaşlar. Harbin'in sembolü olan Ayasofya Katedrali'nin önce buzunu gördük. Diğerini henüz göremedik, onu da görürüz. Onun beni bu kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Bakın oturma yerlerini bile düşünmüşler ya, buzdan her şey. İnanılmaz güzel. Ya bu İsveç'teki buz otelinin reklamının yapıldığı kadar buranın reklamı yapılmıyor. Dünyada bilinmiyor ya, yazık. Şuralardan geçiyorsunuz. Sonra Ayasofya Katedrali'ne doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bazı yapıların içine de girebiliyorsunuz bu arada. Nasıl yapıldığına bağlı birazcık. Çocuklar nasıl tadını çıkarıyorlar baksanıza, çok güzel. Büyükler için olandan ben de kayacağım ya, bana ne? Evet, yılbaşı ağacımız da hazır. En az süslü ama en güzel yılbaşı ağacı. Noel ağacı. Tabii nehirden çıkarıldığı için buz blokları maalesef bazı hayvanlar da buna kurban gidiyor. Bu küçük balık öyle olmuş. Öyle. Tabii kim oldukları yazmıyor, o yüzden yazıyor ama Çince yazıyor. O yüzden bir şey de söyleyeyim. Şimdi şu kapıdan girmiştim. Oraya doğru gidiyorum.
Bakın şurada hızlı tren yapmışlar. Arkaya da lokomotif. Şuraya da tren garı yapmışlar. Onları da göstereyim size. Hızlı trenimiz jilet gibi duruyor. Bu arada Çin'in hızlı trenleri gerçekten iyi. Bir defa seyahat edeceğiz hızlı trenle de. Şimdi lokomotife gelelim. Of. Yani hem buz sevdalısıyım hem lokomotif. Herhalde beni mutlu etmek için birisi ekstra çaba sarf etse bu kadar mutlu edemez ya. Şuna bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar. Yakınlaşalım. Çok güzel her ayrıntısı. Baştan sona şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar Noel'i geçirmek istiyorsanız ve vize probleminiz de yoksa buraya mutlaka gelin. Ya biletler 36 euro. Hiçbir şey değil. Böyle bir şeyi görmek için. Şimdi şurayı göstereyim size. Orada da Harbin tren garını yapmışlar. Kocaman. Buzların arasında gong çalayım derseniz onu da burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Gidin ve yapın. Bak arkadaş orada yapıyor şu anda. Bir daha. Metrelerce uzunluktaki buz kaydırakları arkadaşlar. Yukarıdan bir başlıyor buraya kadar geliyor. Bu arada kaydıraklar demişken 2025 Asya kış oyunları da Harbin'de yapılmış. Bunu da bir bilgi olarak sunalım. Şimdi birileri geliyor bakalım. Eğleniyorlar mı? Tabii çok eğlencelidir. Ben de yapacağım muhtemelen ama kayarken asla çekemem. Daha o kadar YouTuber değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama ne kadar güzel bir fikir olduğu anlaşılıyordur oradan. Şuraya da bir konser alanı kurulmuş. Dev ekranlar kurulmuş. Bakalım akşam bir şeyler olacak mı? Çok merak ediyorum. Ama organizasyon inanılmaz güzel arkadaşlar. Yani tebrik etmek lazım yetkilileri. Tuvaletler, yiyecek içecek yerleri, işte acil durum istasyonları, küçük bir hastane bile kurulmuş buraya. Bu arada bu dönme dolaba akşam kesinlikle biniyorum. Bazı heykellerin yapım çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. Ya tıpkı bir inşaat yapar gibi o titizlikte yapılıyor. Çünkü çökmeleri durumunda büyük bir facia yaşanabilir. Bunun bilincinde yetkililer de. Bu da postane, buzdan postane arkadaşlar. Sevdiklerinize buradan kart yollayabilirsiniz. Ben de anneme yollamayı düşünüyorum. Böyle oturma alanları yapılmış, sosisçi var, pizzacı var. Yani her damak zevkine uygun şey var. Hediyelik eşya dükkanları var, tuvalet var, şarj istasyonları var. Buranın Almanlar arasında neden popüler olmadığını söyleyeyim mi? Burayı Tekno Club yapmamışlar çünkü henüz. Duramazlardı, yaparlardı kesinlikle. Şuraya bakar mısınız? Güneş batıyor ve buranın en güzel zamanları başlıyor. Birazdan ışıklandırmaya başlayacaklar tüm heykelleri ve birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkacak. Gerçi şimdi de çok güzel ama olsun. Bu da bir ön izleme olsun arkadaşlar. Nasıl olacak? Onu birazcık anlayabilmemiz için. Bakın renkleri nasıl sürekli değişiyor. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Şuradakileri ışıklandırmaya başlamışlar. Şu büyük olanlar henüz ışıklandırılmadı ama ona da az kalmış. Arkadaşlar şuraya bakın. Kalabalığın neden arttığını anlamak güç değil. Çok çok daha güzel görünüyor. Çok çok daha görkemli görünüyor. İnanılmaz. Ben konuşamıyorum arkadaşlar. Sen anlat Harbin, ben anlatınca deli diyorlar diyorum sadece.
İçeriye de böyle AVM'den hallice bir şey yapmışlar arkadaşlar. İşte kafeler, hediyelik eşya dükkanları vesaire var. Soğuğa fazla maruz kaldıktan sonra dinlenmek isteyebiliyorsunuz. Buzdan bar. 或扫描现场预约二维码提醒 İçeride 预约不 biralarınızı yudumlayabilirsiniz. Bir bakalım içerisi nasılmış. 欢迎来到 Normal, güzel, buz kaplamalı bir bar. Akşam oldu, beklediğimiz zaman geldi arkadaşlar. Ve burası daha da peri masalı gibi görünüyor. Işıklandırmadaki renkler de sürekli değişiyor. 写美习惯，滴血难保。这里汇聚了各类特色小吃、乐 Bakın 和点菜，为您品杯美味。 insanlar kaydıraklardan kaymaya devam ediyorlar. Keşke çocukken gelebilmiş olsaydım buraya. Tabii şimdi gelmenin de tadı başka ama çocukken kim bilir ne kadar mutlu olurdum. Bu sabah gördüklerimizi hatırlıyor musunuz? İşte tam olarak böyle gözüküyor. Sabah çok fazla dikkat çekmeyen şatoyu göstereyim. Işıklarla ne de güzel hale gelmiş. Rüya gibi. Videomuzu yavaş yavaş bitiriyoruz ve Harbin Buz Dünyası'ndan, Buz Festivali'nden hepinize sevgiler ve saygılar diliyoruz. Buraya mutlaka gelin. Yılbaşında, Noel'de, Ocak ya da Şubat aylarında bence dünyada yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 阵阵风着恢复热水，寂寞也是生活的狼狈。 Çin Barok Mahallesi'nden tekrar selamlar arkadaşlar. Bu dükkana rast geldim. Çok şaşırtıcı bir şey değil tabii ki. Bu şekilde meyve şekerlerinin satılması ama bunlar pek bir alacalı bulacalı geldi. O yüzden göstermek istedim. Burada da Harbin'in ön plana çıktığı iki meyve. Birisi siyah armut. Diğerinin ismini bilmiyorum ama ikisinden de alacağım, deneyeceğim. Bakalım ne bulacağız. Evet, meyvelerimizi aldık. Toplam 1 euro tuttu bunlar. Şimdi ekmek almaya geldik. Ekmekleri meşhur buranın. Beyaz Rus ekmeği alacağız şimdi. Aslında Ayasofya'ya gitmek üzere yola çıktım ama böyle güzel tezgahlar görünce ve yani şehrin bu bölümünün böyle güzel ışıklandırıldığını görünce burada kalmaya karar verdim arkadaşlar. Mahallemi gezeceğim. Size de burayı göstereceğim. Zaten görülmesi kesinlikle gerekli olan Buz Festivali'ni gördük. Birazcık daha bu bölgeyi tanımak istiyorum. Yarın bu arada Çin'in eski başkentlerinden olan Xi'an'a gideceğiz. Ben birazcık Harbin hakkında bilgi vermeye devam edeyim. Çok kozmopolit olduğunu söyledim ama burada yaşayan Müslümanlardan bahsetmeyi unuttum. Sinagogların ve kiliselerin yanında çok sayıda cami de var burada. Bir tanesi de bölgedeki en büyük cami, Harbin Camii. Hui Müslümanları yaşıyor burada. Onun haricinde de tabii ki Rus etkisinden dolayı Sovyetlerin Müslüman halkları da buraya gelip gitmiş. Bazıları burada kalmış. Ticaret yollarının üzerinde olduğu için de zaman zaman buraya Müslüman tüccarlar gelmiş. O yüzden çok sayıda cami var burada. Çok sayıda helal yemek yapan restoran da var.
Maalesef bu seferlik Harbin'i çok da derinlemesine tanıyacak vaktimiz yok. Buz Festivali için gelmiştik. Yarın tarihi şehir Xi'an'a doğru sabah yola çıkacağız. Uçağımız var. Yaklaşık 3,5 saat sürüyor bu yolculukta. Şimdi almadığımız Harbin'in meşhur olduğu tek şey kaldı. O da sosisi. Şimdi o sosisi de bu sokak tezgahlarından alıp gezimize devam edeceğiz. Bakın 1 euro civarında genelde. Sosisten bahsedeyim. Şimdiye kadar yediğim en güzel sosislerden birisiydi ve Almanya'da yaşıyorum. Yani standardım da düşük değildir. Ona rağmen dışını da güzelce baharatladılar. Acı sos koydular. Çok da güzel pişmişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak. Çok güzeldi gerçekten. Bu arada paralel sokaktayım. Sabah da buradan geçmiştik ama bu kadar ışıltılı görünmüyordu. Yani bir Broadway havası veriyor aslında bu tabelalar. Çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Şimdi burada gezmeye devam. Gürcistan'da bile görmediğim Stalin şarapları. Gürcü üretimi olduğu yazıyor. Gürcistan üretip kendisi çıkarmayıp dışarıya mı satıyor acaba? Çin'e mi satıyor? Ve adımla da benzerlik taşıyan Alazani Vadisi'nin şarapları. Şişe tasarımı da pek güzelmiş. Abi o kadar iştahla yapıyordu ki yemeği. Canım çekti. Şu sol tarafta gördüğünüz bu Engmiyan ile biten var ya, Dong bilmem ne Engmiyan. Ondan yiyeceğim şimdi. Bunu görmüştüm önerilen yemekler arasında. Araştırdıktan sonra size söyleyeceğim. Ama içine yine sosisten koyuyorlar. O yüzden birazcık canım çekti. Şimdi bunu nasıl hazırladığını da göstereyim abi size. Orada diğer siparişleri de alacak. 告诉死 L 片的，咱那个死 L 片刚才都搁我那告诉 Ondan var diyor. 死 L 片的，那套死 L 片的，看着没？跟他说，刚点了。 Okey. Okey. 就那个。 Aha. Fiyata uyandırdılar. 3,5 euro civarında bir şey yapıyor. Bakın bunlar noodle 我告诉你， sanıyorum. 要极品的泡面，好吃。我告诉你，能超过我的没有。 Noodle'ları pişiriyor önce böyle. 来对了。这冷面千万哈尔滨，对不对？但是你想早吃我的冷面不太容易。有点鱿鱼。 Bunları o şekilde, sanırım yumurtayı da kıracak oraya. İçine sosis de atacak. Börek gibi olacak diye düşünüyorum. Ama bakalım. 他吃啥？吃大串。大串是什么肉？羊肉、牛肉，串的。 Yumurtayı çırpıyor orada. 来吧，对，你要来两串，那你们会的啊。 Ha yok, yumurtayı değil. Sosu çırpıyormuş. O. 来了， Oraya. İçinde şey de var. Sosis de var. 烤鱿鱼。 Onları da tabii burada her şey donmuş olduğu için çok da bir çabaya gerek kalmadan her şey donuyor. Hı. Yağımızı da güzelce sıktık. 是吧？没发现冷面能亏是这么好吃哈？ Abimiz de pek tatlı, hoş sohbet birine 哎呀， benziyor 你 bu 我 arada. 也小美女啊，天 Tabii 人不一样 muhabbet 那 edemiyoruz. 酱你干啥呀？酱要不好， Yani 酱 hello bile 酱是灵魂， diyecek İngilizceleri yok. 特别是咸口的，我因为。 酸苦那个。 Bu arada ben bu yemeğin ne olduğuna bakayım. Izgarada soğuk noodle diyor. Izgarada soğuk noodle yiyeceğiz arkadaşlar. 再来一份儿。 O bayağı güzel, bayağı güzel işlem de vardı.
Ha, yumurtayı da atıyor. Yumurtayı da attı abimiz. 荞麦面和这个小 Bu da bu arada Harbin özel 荞麦面， şey değil. Yani bunun içinde olan bir şey değil bu. 哦，三色还有玉米面， 尽量别吃玉米的，玉米的要粗糙玉米的没事，玉米我们在麻辣烫里吃得了， 啊。 好不？好，太好吃了。 Zahmetli de bir şey ya öyle görünüyor. 一个在各地吃东北烤冷面的爱好者的认可。 将心比心， 那个 Evet artık bu kadar 烤冷面的 yeter. 很多，但是想遇到这么 Bittiği zaman 喜欢的口味的 göstereceğim. 不太 Onu 多 onun arasına koyacak sonra dilimleri ayıracak tamam işte. Sonlarına yaklaştık artık. Domates sosumuzu da attı abimiz. Artık dumandan görünmüyor baksanıza. Onları malzemeyi kenara koydu. Karıştıracak. Bayağı zahmetli bir şeymiş ya yapması. Diğerinde zaten sosisler pişmiş alıyor. Ha. Sebzelerimizi de koyuyor. Soğanlarımızı vesaire. Sosislerimizi de koydu. 来大串鱿鱼来，嘎嘎香啊！ Bu arada dikkat ettiniz mi? Burada da esnafta böyle ikramlık var. Bu tabağa koyuyor büyük tabağa. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Ortaya ne çıkacak? Şimdi onları kesiyor. Oh. Çok güzel. Taze taze yiyeceğiz şimdi. Evet. Vallahi lazanyaya benziyor arkadaşlar. Görüntüsü. Bakalım tadı nasıl. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Hı. Evet. Bu. Ben biraz denedim. Gayet güzel. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Tam anam babam usulü böyle Adana tost gibi. Çin versiyonu. Çok güzel. Burası Çin'in Starbucks'ı gibi bir şey. Birçok yerde gördüm. Belki başka ülkenindir bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz eğer başka ülkeyse ama Çin'de hemen hemen her yerde gördüm. Şimdi Broadway'den yolumuza devam ediyoruz. Tabii bu ışıklı tabelaların büyük bir çoğunluğu restoran. Hani öyle şey değil. İşte gösteri merkezidir, tiyatrodur, sinemadır vesaire değil. Burası artık yavaş yavaş buz festivalinden dolayı turistikleşmeye başlayan bir yer. Bence zamanında geldim. Her geçen gün daha kalabalık olacaktır burası. Yani Harbin gerçekten görülmeye değer bir şehir. Aslında biraz pişman da oldum. Buraya daha fazla vakit ayırmadığım için. Ama programım bu sefer sıkışık. Maalesef Çin seyahatim toplam 2 hafta olacak. Bu yüzden başka bir çarem de yoktu. Şu anda aklımda aslında sadece o sosisten bir tane daha almak var arkadaşlar. Onu da yapacağım sanıyorum. Ben sosisi yerken Harbin bölümümüzün sonuna geldiğimizde ilan edeyim. Umarım Harbin'i siz de benimki kadar beğenmişsinizdir. Ve umarım yolunuz buraya düşer. Çünkü gerçekten görülmesi gereken bir yer bence.